Yani koymuş çoğu he ama cevre kufel mi var? Acı çoğu yok. Jere. Her şey makan koy kadar daha güzel ha. Ne? İyi ki var mı? Tuda kukarın ne? İnsanlar yaşamak için toplamak zorundaydılar. Çünkü karınlarını doyurmak için bir şeyler toplamalıydılar. Toplayıcılık kültürü aslında insanlıkla beraber insanlığı var eden bir kültür. Toplayıcılık kültürü insanlığın tarihinde baktığımızda esasında biraz geçmişe, antik çağlara gitmekte fayda var. En son buzul çağından sonra yaklaşık 10-12 bin yıl önce insanoğlu Neolitik çağ dediğimiz tarımla yüzleştiği süreci görüyoruz. Bu süreç günümüzde hep bahsedilir, işte en eski antik alanlar hep böyle Mardin gibi, Urfa gibi Mezopotamya dediğimiz coğrafyada keşfedilmeye başlamıştır. Bu da tesadüfi bir durum değildir. Buzul çağlardan sonra Anadolu bir sığınaktır. Hem bitkiler için, hem hayvanlar için, hem de insanlar için. Özellikle Avrupa, yukarı işte Sibirya tarafları, oralar her taraf buzullarla tamamen yok olmuş durumdayken Anadolu'da daha serin, daha ılıman bir iklim o dönemlerde mevcut. 10-12 bin yıl önce. Bugünkü toplayıcılık kültürümüzse çok ciddi acı deneyimlerle aslında günümüze geldi. Çünkü ilk insanlar buldukları yiyeceklerin zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmiyorlardı. Dolayısıyla belki zehirlendiler, kayıplar verdiler. Bir ilaç olarak kullandıklarında da bazen ciddi sonuçlarıyla karşılaştılar. Atalarımız da Anadolu'da Mezopotamya dediğimiz bu verimli topraklara yerleşmişler ve artık göçebe olan bu toplayıcı hayattan sonra o ürünleri kendisi yetiştirmeye yönelik Neolitik dönem dediğimiz tarımın başladığı yerleşik hayat sistemine geçmişlerdir. Örneğin birçok kültür bitkisinin ana vatanı da Anadolu'dur. Kirazın ana vatanı Giresun ilinden gelmektedir. Eski adı onun da Serasus olduğu için söylenmekte. Şu anda Türkiye dünyanın en zengin ilk 5 ülkesi arasına girmekte tür sayısı bakımından. 10 bin kadar türümüz var. İleride bunun 10.500-11 bine doğru gideceğini düşünmekteyim. Avrupa kıtasında ise toplam 12 bin civarında tür bulunmakta. Bingöl esasında imal edilen bir coğrafya olarak söyleyebiliriz. Bu Türkiye florasının yazıldığı işte 1960'lardan 88'lere kadar olan dönem, o dönemden sonra da detaylı çalışılmamıştır. Günümüze yakın son yıllarda Bingöl üzerine araştırmalar oldukça artmaya başlamıştır. Buranın önemi daha da anlaşılmıştır. Genel olarak Bingöl'ün il bazında tam bitki sayısı benim tahminlerimce 1500'ün üzerinde. Çünkü tam elimizde böyle bir veri setimiz mevcut değil. Çok ilginç bölgeler buraları. Çünkü kimsenin daha ayak basmadı. Hiçbir botanikçi gelmemiş. Kaydı da yok ki veya adaklı diye. Otlar Nisan'da tut, Haziran'ın başına kadar her türlü otlar var. Yani Allah ne vermişse bu yörede bulunur. Bu kadar zengin bir floradan da yararlanılabilecek bir sürü otlar, meyveler, ağaçlar, sebzeler söz konusudur.
çer deket bes deket Ne berf Allah sera. dest fada berfayına bek koka berfi de heşin Goloka berfi de Zaten Zul davet der zaten bayan lebi memleketi me peşa her tişti İyi, der. her göy İyi peşa her göy aba dert kebi. Hani hina camiat ter ev vilevran dert kebi peşa her göy. Fakat zu dert kebi ömre payış kısayı nav bayan ki derket Damriç dev pejvanda daha pirdi ne xarı. Çiçekleri açmamış olacak. Şimdi yaprağı kullanıyorsanız ağaç çiçeklenmeyecek. Bu önemli. Şimdi bu pek iyi değil. Çok suluydu. Yiyilmez. Pek bu çıktı mı? Daha pek bu yiyilmez. Tazaydı. Daha böyle ufak çıkarlar var ya, onlar daha iyi. Hem de tadı güzel. Bunlar daha yemez. Bunlar daha yaşlı. Bak içine bakarsın. Hep yenmez. Çok sulu olmuş. Yani bunu her bitki için de söyleyebiliriz. Eğer yaprağını kullanıyorsunuz. Kiminin çiçeği kullanılır, kiminin meyvesi, kiminin tohumu. Bu önemli. Çorba yaparlar. Ondan sonra böyle kuru yapar, pancar yapar yerler. Bazen küplere koyuyorum, tuz atıyorum. Bozulmuyor. Bazen de şey yaparız, poşetlere koyarız, dolaba atarız. Buzdolabına kalır, kışa kadar kışı getirir yerler. Aynı böyle duruyor böyle. Yani ufak keserler böyle. Böyle. Bu hayvanlar yiyor. Yani hayvanlar bu dalları yiyor. Yazın kışın oluyor. Geven olarak bilinen birçok bitki vardır. Örneğin kar dikeni olarak bilinen akanta limonlara da geven deriz. Onobrikis olarak bilinen yine gevenlere yakın akraba olan başka bir cinse de biz geven deriz. Ama gerçek geven olarak bilinen bitkiler Astragalus bilimsel adıyla bilinen türlerdir. Türkiye'nin en büyük cinsi. 500'e yakın türü var. Ve Türkiye'nin de en çok endemik tür içeren cinsi oluyor. Neredeyse yarısına yakını endemik bitki. Bundan çok iyi kullanımlar elde edilebilir. Üzerinde çalışmak lazım. Bunu özellikle eczacılara tavsiye ederim. Bunun kökü bir ilaçtır. Hem kansere hem kalbe. Bunun kökünü çıkarıyorsun böyle kadar. Bir çaydana atıyorsun, kaynatıyorsun. Akşam kaynatıyorsun, sabahıyla bir bardak içersin günde. Yöreden yöreye kullanımlar değişmektedir. Bunlar yakacak olarak kullanılmaktadır. Resim tekniği olan Ebruz sanatında kullanılan özel bir zamktır. Bunun dışında birçok eczacılıkta da kullanılır veya işte normal bir yapıştırıcı olarak kitapların kaplanmasında da kullanılır. Ayrıca bu bitkiler erozyona karşı da kullanılıyor. Maalesef kitle zamkı elde edeceğim diye bu bitkileri yaralıyorlar, zamk elde ediyorlar, bazıları ölüyor. 10 sene sonra bitki kalmıyor. Bir köye gitmiştim Olukpınar diye Temelli'nin o taraflarda. Tesadüfen kitle zamkı alıcıları gelmiş. Araziyi kiralıyorlar, bıçakla yaralıyorlar geven birliklerini. Sonra muhtarla Kosova'dan hocam bizim seller sular götürdü köyümüze. Götürür dedim. Sen önce burası dedim çam ormanları vardı. Karaçam ormanı. Onu yok ettiniz meşe ormanı vardı. Onu da yakacağız diye gitti. En son şey kaldı dedim geven. Geven koruyordu sizin köyü dedim. Onu da para için satıyorsunuz. Kitle zamkı elde edeceğiz diye dedim. O da gitti mi köyünüz de gider dedim. Haberiniz olsun.
Bak kardeşim bu da gel sen tarlanda ol. Bu da yoncayı biliyorsun. Bu yonca ne yara biliyorsun? Bu yonca 4 dörtlük salsın ve şeker eş. Bir de korkuyorsun zerk diyorlar bize zerk. Sarılık diyor ya. Ha. Bunu kaynatacaksın. Bunu da sarılık için. Ha bu yoncayı bak ha bu yoncaya bak bunu. Ha bir tane daha keseyim. Ha bu yine sarılık için. Ha bu gitti okuyacak. Genelde dere kıyılarında yetişen bir ottur. Yani diğer adıyla nane. Naneyi çorba vesaire poğaça tarzı şeylerde kullanabildiğimiz bir ot çeşidi. Tembel bağırsak sendromu olarak bilinen irritable bağırsak sendromu ya da İBS olarak bilinen bir rahatsızlık. Yani bu bir anda bağırsaklarınızda, karnınızda şişkinlik oluyor ve uzun süre geçmiyor, ciddi ağrılar veriyor. Bu tarz problemleri yaşayan insanlar uzun yıllardır maalesef ilacı mevcut olmayan, çözümü mevcut olmayan bir rahatsızlıkla uğraşıyorlardı. Son yapılan çalışmalar naneden elde edilen mentol olarak bilinen uçucu yağ yaptıkları testler sonucunda %50'den çok daha fazla oranda karındaki şişkinliği gidermeye çok önemli bir etki olduğunu ortaya koydular. Tırşık. Üstüne tuz atarak da tuz ekleyerek de yiyebileceğiniz bir şeydir. Çiğ yiyiliyor. Bunun çeşitleri de vardır. Sarmalara kullanılıyorlar. Yani bölgenin hemen hemen her tarafında, her çayırında bulabileceğiniz bir şeydir bu. Efelek. Bütün bulmacalarda rastladığımız labada Bingöl'e gidince adı tırşık oluyor. Yani birazcık ekşi yapısından ötürü. Gerçi bir otumuz daha var, ekşi kulak. Bu da batıda ekşi kulak olarak bilinir ancak aynı şekilde ona da tırşık, tırşok, gurze de denir. Yani yine aynı şekilde. Bildiğimiz gibi birçok yaban bitkisinin birkaç ismi birden var. Bazen bir şehirden bir şehire değişebiliyor bunlar. Bingöl'de de aynı durum söz konusu. Birkaç isim birden geçebiliyor. Bu köy ıspanağı, sokolun diyoruz ona. Bir de ısırgan otu, maydanoz, taze soğan, çökelik, bir de pul biberi. Bir çiçek atıyoruz. Bazı dilimleri hani küçük küçük yapıyor, bazıları da ortada bölüyoruz.
Sarımsak topluyorum. Kaynattıracağız. Tertemiz, güzelce yemek yapacağız. Ama çok güzel, sağlığa çok faydalıdır. Herkes toplasın, bütün köylerden de gelip topluyorlar. Çok güzel sarımsak. At topladık. Şimdi bu yabani sarımsak en meşhuru Tunceli sarımsağı. Allium tuncelianum, bu bir İsrailli hanımefendi buldu bunu, bilim dünyasına tanıttı. Allium tuncelianum şu anda Tunceli sarımsağı veya yabani sarımsak olarak biliniyor. Çok yakın komşusu olan Bingöl'de de bulunma olasılığı çok yüksek, %70-80. Zaten bu dağlar birbirlerinin devamı şeklinde sıra dağlar halinde geliyor. Tabii bizler Bingöl'e yaptığımız seyahatlerde yeni türler bulduk. Şimdiye kadar 10'un üzerinde yeni türümüz var. Bingöl soğanı bulduk biz, bir de bir soğan da bulduk. Allium bingölianum dedik. Bunlar bir ay sonra daha büyük oluyor. Bu hasta kökü de şeyleri beraber kullanıyoruz. Hani her şeyde kullanıyoruz. Evet. Ama tadı ne güzel bak, beyaz. Tadı pır kaşı, pırrındı. Çok ilginçtir. Sarımsakta birçok diş olur. Bu tek dişli olması bakımından. Bu da çok tehlike altında. Bunun da koruma altına alınması gerekiyor. Limon. Sadece bu beyaz kısımları yiyor. Bu geri kalanı yiyor. Ları koyunlar yiyor. Bazıları acı. Bu şişman yerleri çok tatlı ama. Çok önemli etken bileşikler çıktığı için de kanserden tutun, tansiyon yüksekliğinden tutun birçok hastalığa iyi gelmekte. Nenem bizi gönderirdi. Biz gider toplar gelirdik. O da böyle bir tane tencereye 10-15 tane yumurta koyardı birkaç tane patatesle beraber. Biz gider toplar getirir, onlar haşlanırdı. Güzel böyle kocaman büyük bir tepside doğrardık. Tüm kadınlar toplanır, etrafına da ayran yerlerdi. ولا تربن هاتا وني ام ينت بيدكن دخون من الرويسي اي وعن داي تازه بهاره قلانا نوذ هذا داي كان كاتنا قلاني دا قلاني دا دوي با زوستاني نوي وبا تقلبي جاني سوى بصار زكتي ليلكي ليلاني جبينغو ليش كافري كنتي تقلبي جاني يلو نفس من نايها
Sefiller'in içerisinde en tehlikeli türlerden bir tanesi bildiğimiz gibi baldıran. Ne yazık ki baldıran orta sapları soyularak tüketiliyor. Ciddi anlamda doğuda çocuk ölümlerinin sorumlularından bir tanesi baldıran. Baldıranın tanıyabilmenin en önemli kriterlerinden bir tanesi, küçük de olsa özellikle sap kısımlarının üzerinde sanki böyle küçük fırçalarla kırmızı dokunuşlar yapılmış gibi lekeler göreceğiz. Özellikle o lekelere bir maydanoz gibi gördüğümüzde çok dikkatli bakmamız gerekiyor. O lekeleri aramalıyız. Bir diğer en önemli özelliklerinden bir tanesi, baldıranı sapını kırdığınız zaman içi boştur. Boru şeklinde içi boştur. Bunu götürüp melhem gibi dövüp eziyoruz. Basur için bölge 3 gün uyguladıktan sonra basurun kalmadığı söyleniyor yani. Uygulayanlar da var, yapanlar da var. Basur tamamen yok ediyormuş. Şifa olarak dağlarda, tabii da yüksek dağlarda çıkıyor bu. Türkçe ismi Heller diyoruz biz burada. Heller diyoruz ha, heller mi yani? var, bunun Türkçe ismi var da yani. İsmi vardı. Biz eski isim olarak söylüyoruz. Türkçe şey. Böyle şey değil mi? Var, biliyordum, şimdi dilimin ucunda da çıkmıyor. Bunun Türkçe ismi var. Ya ismi vardı. Allah kokusuyla, yemeğiyle, tadıyla müthiş bir bitki. Çok güzel. Bu her yerde çıkmıyor. Yüksek kesimlerde çıkıyor. Dere kenarlarında çıkıyor. Su şeyler. Su olan yerlerde çıkıyor. Yani belli, yani her köyde de değil, her yerde de değil, belli yerlerde çıkıyor. Basur için tavsiye ederiz yani. Bingöl'ün en lezzetli otlarından, benim de en sevdiklerimden birisi Gıvışkan otu. Silene vulgaris, ecibücü otu, yumurta otu. O kadar lezzetli bir ot ki Bingöllüler ona goştebah demişler. Tanıması kolay bu bitkileri. Nodyumlarından, düğümlerden karşılıklı çıkarlar. Şişkindir düğümleri ve çiçeklenme durumlar çatalsıdır. Goştebah kuzu eti demek. Yani ben önce tabii o otu tadıncaya kadar, bitkiyi tadıncaya kadar bunun ne anlama geldiğini anlamamıştım. Ama gerçekten goştebah kuzu eti tadında, et tadında denmesi otun lezzetini vurguluyor. ve golana top tıkanı ve mehada. Yani hatta hazırı top tıkanı. Hatta hazırı sürekli derkevi. Hem top tıkanı ev derkevi, hem top tıkanı ev derkevi. Bilmeden şeker ihtiyacını gideriyorlardır o bitkiden. Çünkü beta türleri şeker içeriyor genellikle. Tıkanı börek. Ondan sonra tıkanı girmi da düğü. Der girmiye yayla şorbası diyorsun ya. Bingöl'de 3 tür ferula halk tarafından, yerel halk tarafından biliniyor, toplanıyor ve kullanılıyor.
çok yakın cinsler. 3 tane var böyle. Prangos, ferulago bitkileri. Bu türleri birbirinden ayırabilmek için şunu söyleyebiliriz. Özellikle boyutları farklı, yaprak yapıları farklı. Fakat bazı türleri bunların zehirli içerikleri sahiptir. Örneğin daha böyle batı taraflara, daha Ege'ye doğru geldiğinizde bu Siabo grubundan Ferula communis olarak bilinen bir bitki vardır. Birbirlerine çok benzerler ama bunların tüketimi biraz daha tehlikeli ve risklidir. Daha zehirli içerikleri sahiptir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Ca özellikle tıbbi amaçlı kullanılıyor. İşte ca için 3 ayaklı deniyor sap yapısından dolayı. Cağ yani tavuğun şeysi var ya, kemiği var ya, cağ kemiği diyorlar. Aynı ona benzer bir şeydir. Onun için cağ diyorlar. Bazı yerlerde zıvrik diyorlar. Konservesini yapıyorlar. Ondan sonra şimdi götürüp böyle kaynatıp tekrar yağdan kızartıp yumurtalı falan yapıyorlar. Tam Muş'tan, Van'dan, ne bileyim Erzurum'dan gelen oluyor kullanmaya. Bu bizim dağda hepsi kinkör. Kenkor daha küçükken daha dışarı vermemiş başı o zaman biziyoruz. Dışarı çıkmadan acı değil, sert, sanki yer elması gibidir. Fakat ki diğer roy bu, diğer davpej roy bu, ger bu, talen nayxarı. Afrodizyak açısından cinsel gücü artırıcı özelliği olan bir bitki. Kuvvet macunlarında kullanılıyor. Antik çağlardan beri zaten ferula daha çok hayvanların işte ikiz doğurması için hayvanlara yedirilen bir bitki. Bu şekilde tıbbi amaçlı yoğun olarak birçok alanda kullanılan bir bitki. Kimyevi maddesi var. Biraz asitlidir. O yazın asitleri dışarı çıkıyor. O asit yazın buradaki bölge halkı tarafından da hayvan sağlığında kullanılıyor. Hayvanın mesela pişik oluşunda, kurtlanmasında bu madde kullanılıyor. Kakamın kestiği yerlere kurt giriyor. O yaralara koyacağız. O yaralarda kurt olursa koyacağız. O kurtları gebertiyor. Bu kınkor otu kuruduktan sonra yani tamamıyla kökünden yok oluyor. Sadece o kalan zemininde çürümesiyle beraber bu mantar oluşuyor. İşte mantar. Mantar dediği şey bu. Çok güzel, çok lezzetli. Ben de hanımım gittik, işte topladık getirdik. Bu memleket öyledir. Hani boş kaldığı zaman gideriz pancar, mantar topluyor getiriyoruz. Kenkor mantarı bölgemizin en lezzetli, en güzel mantarlarından biridir. Bu mantarı böyle dibinden kopardıktan sonra kuyruklarını güzelce bir sıyırıp temizledikten sonra çantamıza koyup evimize götürüyoruz. Ve bunun bir daha yeşermesi için hani kökten kaldırmıyoruz. Oradan da yemeklerimize bulgur pilavın içine işleyip yumurtalı yapılabiliyor. Ateşin üzerine közleyip de tuzlayıp közledikten sonra sulara akarken böyle
lezzetli bir yiyişi vardır onun. Mantar özelliği yok. Büyük oluyor, ufak da var. Bunu koparmadan büyüyor. Tabii ama köyde buldağı koparıyorlar. Çok kıymetli, çok değerli bir mantar. Nasıl kuzu göbeği mantarı var, aynı onun gibi. Bu doğunun değerli bir mantarı, öbürkü batının değerli bir mantarı. Yani bunlar altın değerinde gelir getirecek mantarlar ama çok değerli. Para da şu kadar getiriyor dedik mi köküne gidip suyu çalıyorlar. Ona dikkat etmemiz lazım. Orman köyleri çok farkında ve çok yaygın aslında orman köyleri arasında mantar toplama. Çünkü hani onlar için bir bedel ödemeden buldukları bir besin kaynağı ve aynı zamanda da para kazanma yolu olarak kullanabiliyorlar. Bırakmıyorlar işte. Yani gelen giden çok oluyor ya, bırakmıyor. Bak ben gittim ne kadar büyüklenmiş. Hani bunlar hepsiyle oluyor. Var ya bazen de şeyler yerler. O kavak mantarlarını yiyoruz. Böyle üst üste yığılıyor. Her kavakta 5-10 tane 20 tane olur. Kavak ağacının kesilen kuru kökünden çıkıyor. Güzün bile çıkıyor, güzün. Güzün niye yağmur yağdığından sonra çıkıyor. Yöre halkı yenebilir mantarların birçoğunu tanımıyor, bilmiyor. Hatta ekonomik değeri olan mantarların da orada olduğunu, yetiştiğini düşünüyorum. Örneğin mozzarella gibi kuzu göbeği dediğimiz mantar ciddi ekonomik değeri olan bir mantar. Ancak yöre halkı tarafından bilinmiyor. Orada var olduğuna ilişkin de ciddi bir çalışma yok. Altı siyah olanlar var. Yılan mantarı diyoruz biz. Mesela onları biz genellikle yemiyoruz. Hani zehirli diye biliyoruz onları. Lepista passionata türü, cincire türleri, onların mevcut olduğunu biliyoruz. Ancak yine yöre halkı tarafından tanınmıyor. Bu kısmen iyi olmakla beraber yeniliğe açık değil. Dolayısıyla bunun için de bilinçlendirilmeleri gerekiyor, anlatılması gerekiyor. Yani en önemlisi aslında bizim söylediğimiz mümkün olunca toplamamak. Çünkü tehlikeli bir şey sonuçta. Çok hakim biri olmadığı sürece biz önermiyoruz hiç kimseye mantar toplamasını ve hani şeyi soruyorsanız da nasıl ayırt edebiliriz hani zehirli mi bu besin değeri var mı diye, yani bunun bir yolu yok. Sadece tecrübe. Çok iyi tanıyan birisiyle arazide dolaştığımızda, gördüğümüzde ya da onun önerisiyle tükettiğimizde dahi bir dahaki sefere evet ben bunu tanıdım, gördüm, ha buymuş deyip kesinlikle o mantarı tüketmemek gerekiyor. Örneğin Çankırı'nın Eldivan Dağı florasını çalıştım. Oranın köylüleri biliyor. Ormana gidiyor. Ben de onlarla bir muhtarla çıktım. Topladı. Ya dur dedim, karıştıracaksın, yapma. Akşam çorbasını da içtik. Yok dedi, biz biliyoruz. Şimdi bu arkadaş eğer İstanbul'a taşınırsa oradaki mantarı gene ağacın altında görecek ama iklim değişiyor. Çankırı'nın iklimi Anadolu Turan, İstanbul'unki Avrupa Sibirya, yani Avrupa iklimi var. Dolayısıyla aynı bitki sanıp yiyecek ama zehirlenebilir. Ben bunu bir tek börekte gördüm. Böreğin içine koyuyorlar, yıkıyorlar tertemiz, küçük küçük doğruyorlar. Ve bunu şeyin içine atıyorlar. Börek mesela açarken böreğin içine koyuyorlar.
Yani ondan sonra tadı bir başka oluyor tabii. Güzel oluyor. Bunu romatizma bacağında, kolunda eğer varsa böyle kopar vur. O bir ilaçtır. Gövdenin dış kabukları soyularak yeniliyor. Susuzluk hallerinde, arazide bunu yiyebilirsiniz. Açlık halinde kullanabilirsiniz. O bakımdan oldukça önemli. Gelen gittiğiniz kafki radaka, buradaka, da sayıgır, yeki para pivas kiri, yeki kar pivasına ki sana ise yağa kadakını temizde kerandere kergira dadaka, ayağa halle de xinu, da heki fazile de xinu dokha. Kenger Gundelia Tourneforti deniyor buna. İsmi de çok ilginç. Gundelia bir ünlü eski 200 yıl önce yaşamış bir botanikçinin adı. Tourneforti de Türkiye'ye ilk 1700 yılda gelen ilk botanikçilerden biri. Fransız botanikçisi. Onun adına Line vermiş. Büyük bir vefa örneği göstermiş. Türkiye'de Gundelia Tourneforti diye tek türü var ama Van Üniversitesi'nden Mehmet Fırat yeni 5 tane daha bilim dünyasına kenger türü tanıttı. Onu bir kitapçık halinde yayınladı. Yani Türkiye kengerler bakımından da çok zengin. Hatta ki hiç bu daha kes nakoy. Fakat jin ekseri yine ka ne nakes dal ne. Avan gelen gan gavak xançer xse berin ev şiri on derdi kebi. Ev şiri on ke derken ev şiri on em aval dolayı temiz diken şiri on aval serdemini. Tav dedi em diken benüşt. Em tane yekine 5-6 tane fay ava dur verdiken ben işte vaji var hoş ve betam ilk evi heşke derro ki dedi ki ju var mina pamak ve nerme tıqaylı ki dabe fadder nakhini. Bingöl'deki meşe ağaçlarının üzerinde oluşan bir oluşum var. Gal oluşumu. Özellikle yabani bir tür böceğin bitki üzerindeki etkisinden oluşan oluşumlar bunlar. Bu gal oluşumları yuvarlak top şeklindedir. Özellikle tıbbi olarak kullanımları mevcut. Aynı zamanda boyacılıkta da kullanılıyor. Ancak Bingöllüler bunu daha güzel bir şekilde kullanıyorlar. Düdük yapıyorlar bu gal oluşumlarından. Genelde biz Eylül'ün sonunda Ekim'e doğru toplardık. Bunu Elazığ'da bir fabrika veya bunun işte taşeronluğunu yapan, toplamasını yapan firmalara verirdik. Boyanın ana maddesi ve bir de ilaç sanayinde kullanılıyor bunlar. Meşe palamutları ise şu an için kullanım mevcut olmamakla beraber yaşlıların hatırlayabildiği eski zamanlarda toplanıp toprağa gömülür. Birkaç ay boyunca toprakta bırakılır. Daha sonra topraktan çıkarılır. Tatlanan meşe palamutları bu şekilde tüketilirmiş. Gerçi doğunun bazı bölgelerinde aynı meşe palamutları köze atılarak da tüketilebiliyor. Palamuttan bildiğimiz una alternatif palamut unu yapılıyor. Ekmeklerde ve birçok yerde kullanılıyor. Henüz ülkemizde yaygın ve bilinebilir değil. Çok yakın zamanda yabanın bu güzel ürünü de mutfaklarda yerini alacak diye düşünüyorum. Gezer diyoruz. Türkçesi yer alması. Bu yenilen bir bitki. Özellikle biz çocukluk döneminde bunu hatta arıyorduk. Bunun için bile kavga etmişliğimiz var.
Şöyle bir aparat, sopanın ucunu sivrilterek bir aparat yapıyoruz. Bu aparatla böyle kazma usulüyle şöyle çıkartıyoruz. Bu da yine tek bir bitkiye verilen bir isim değildir. Arasya diye bilinen yılan yastığıgiller familyasında birçok bitki kare ismiyle bilinir. Ama Bingöl civarında kare olarak bilinen bitki daha geniş yayılışa sahip olan Arum rupicola denilen bir bitkidir. İlkbaharda bu yapraklar toplanır, kurutulur ve daha sonra bunun yemeği yapılır. Kopardığı zaman kurutuyor, kurutuyor. Kışın güzel yemek çıkıyor. Yani kurutuyor, şimdi koparıyor, kurutuyor. Böyle taze iyi. Ya fasulye ya, patates ha, her şey daha yemek oluyor. Biraz acı var. Yani acıdır biraz. Odur. Doğadan direkt yemeye çalıştığınızda zehirleyici bir özelliği vardır. İçerisinde bulunan bazı kristaller vardır ve bu kristaller siz yediğiniz zaman nefes borunuzda şişmeye neden olur ve bazen ölümlere yol açabilecek bu tarz zehirlenmelere neden olabilir. Bu nedenle kurutulması, güneşte iyice kurutulduktan sonra pişirileceği dönemde de sıcak suyla iyice haşlandıktan sonra bu kristaller bozulmaya başlar ve zehirleyici özelliğini yitirir. Bazı bitkiler öyle, mantar da öyledir. Mesela bazı mantarları kaynattığınız zaman zehirlilik etkisi azalır. Bu da öyle, kaynattığı için veya kuruttuğu için etkinliği azalıyordur. Ama böyle tavsiye etmem yani. Bir şeyi zaten deneme için size 10 birim kullanın dedilerse deneme için 1'den başlayın, 2, 3, 4 diye gidin. Bu çok önemli bir nokta. Sütleyen bitkisi kırdığınız zaman dalını, yaprağını, herhangi bir organını beyaz bir sıvı çıkar. Bu sıvı mikrop öldürücü bir özelliği var. Dolayısıyla en çok sivilceleri ortadan kaldırmakta kullanılıyor. Lüzumsuz böyle vücutta deride çıkmış olan yumruları, urları öldürmede kullanılıyor. Şey var, papatya olan çay var. Burada 3 çeşit papatya var mesela.
bir papatya olan çay var ya, o da var burada. Hani biri yapraklı, biri yaprakları böyle pençeli, bir de farklı. Onların kokusu çok değişik. Bu çay olanın yaprağı biraz daha böyle nasıl diyeyim, nasıl bir yaprağı, meşe şeyini anımsatıyor. Nereden anlıyorsunuz? Bunun ortadaki çiçeklenme durumu tümsek şekilde oluyor. Koni oluşturuyor. Ama maalesef ki bana bir papatya çayı verir misiniz deyince herhangi bir papatyayı toplayıp satıyorlar. Bunu çok içerseniz zehirlenme yapabilir. Az içerseniz gene aynı etkiyi biraz gösterebilir ama ya hiçbir zaman gerçek tıbbi papatya çayı gibi olmaz. Evlerin en vazgeçilmez çiçeği bu. Bütün evlerin, bütün herkesin çok sevdiği, çok kıymetli bir çiçektir bu bizim için. Hani bir papatya kadar, bir lale kadar nasıl meşhurdur? Bizim bu çiçek de burada meşhurdur. Bunun hani sıcak suda demleyip birçok şeye şifa olduğunu söylerler. Yani gribe iyi geldiğini, kimisinde işte taşları olduğunu, saça kullandıklarını falan söylerler. Ama ben hani daha çok demleyip içmişimdir bunu. Salvia, adaçayı bunların soğuk algınlığını giderici, ondan sonra akciğerleri düzeltici, göğüsleri yumuşatıcı özellikleri yanında eğer fazla aldığınız takdirde östrojen hormonu içeriyorlar. Östrojen dediğimiz bu hormonları taklit eden kimyasal maddelere sahip olduğu için erkeklerde meme büyümesine neden olur. Seslerde biraz incelmeleri neden olur. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Prostata iyi geliyor. O özelliği var. Hamile bayanlarda ada çayının kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Düşüklere neden olur. Bingöl Tunceli civarında Zembul yöresel ismiyle bilinen, daha genel ismiyle de mercan köşk olarak bilinen bitkinin bilimsel adı origanumdur. Origanum bir kekik çeşittir. Kekik denildiğinde tek bir cinse hitap etmez, birçok kekik olarak kullanılan, baharat olarak, kekik baharatı olarak kullanılan bitki vardır. Bunlardan biri de Origanum cinsine ait olan türlerdir. Bu Lamiaceae familyası. Bunlar labiate, iki dudaklı. Bunların çiçekleri iki dudak şeklinde, gövdeleri dört köşeli olur ve yaprakları karşılıklı çapraz olur. Buradan tanır onu halkımız. Bu Horanta'ya ait her türlü bitki yararlıdır. İşte bu çok önemli. Bir tek bu familyaya özgü. Yani zehir içermiyorlar. Çok yararlı özellikler içeriyorlar. Dağ çayı çay bitkisi olarak kullanılıyor. Kışın, özellikle kışları bu bitkiden çay yapılıyor ve tüketiliyor. Mayıs ayında karların erimesinden sonra çıkıyor ve bu da olgunlaştığı yaza doğru veya Ağustos aylarında falan genellikle toplanıyor.
iyi şartlarda saklandığı zaman, rütubetsiz ortamda tutulduğu zaman 1-2 seneler kullanılabilir. Dur o da gitsin, o bizim. O da oraya gitsin, o bizim. Hani ne de... Keçiye ne olmuş öyle yaşıyor mu? Ferhat ya, hakikat ya. Valla zemi hala hakikat yani. Toplayıcılık bir kültür demiştik. Bu kültür ne güzel örneklerinden birisi nedir biliyor musunuz? Ege'ye gidersiniz. Ege'de o kadar çok ot vardır ki ama bazı yerde o bolca yenebilir otları yöre halkı yemez, tüketmez. Doğuya gidersiniz, yemezler. Bu bir kültür. Bu toplayıcılık kültürün nesillerden nesile aynı yerde aktarımının çok güzel örneklerinden bir tanesi. Yani nerede kaldıysa yerel olarak orada kök salmış ve aktarılmamış. Yani başka yerlere taşınmamış. Örneğin Sivas ve çevresinde Polygonum congatum olarak bilinen madımak dediğimiz bitki yemek yapımında sebze olarak kullanırken hemen yakınındaki illerde örneğin Malatya'da, Bingöl'de, Tunceli'de bu bitki çok fazla bilinmez. Oralarda da yayılış göstermesine rağmen kullanılmaz. Ülkemizde birçok meyvenin atası bulunmaktadır. Şu an günümüzde kültürü yapılan işte eriktir, kirazdır, elmadır, armuttur. Böyle olarak elma topluyoruz, armut topluyoruz, kuşburnu topluyoruz. Bir de mamuk dediğimiz küçük küçük böyle o muşmulalara benzeyen meyve. Yani biz bunu severek yiyoruz. Yani ekşi bir tadı var yani. Erik gibi. Doğadan direkt olarak bunların meyvelerini aldığımız zaman normal kültür olarak yetiştirdiğimiz işte marketlerde karşılaştığımız meyvelerden biraz daha farklı tatta olduğunu, biraz daha ağzı buran tatta olduğunu herkes farkına varmıştır, dikkat etmiştir. Bunun nedeni doğa kendi üretimini insanlara bir yiyecek olarak sunmak amacıyla değil, sadece bir yayılım mekanizması olarak kullanır. Yani illa bunları insanlar yesin diye değil, diğer canlılara bir ödül gibidir. Benim tohumumu çevreye dağıt, ben de karşılığında sana bir besin maddesi vereyim gözüyle bakılır. Bu nedenle doğadan direkt aldığımız, doğadan direkt gördüğümüz bu meyvelerden tamamen kültür ortamındaki bu tatları beklemeyelim.
Onları topluyoruz, kurutuyoruz. Kışın kompostosunu yapıyoruz. Bazen de hani çayın yanında da çıkarıp böyle çerez niyetine çıkarıp kullanıyoruz, yiyoruz. Ya seyvan aynı bakalışın da serdikin خوشاب دخل ما خاطينا دكن راچال شیلاناتینا دیسان دکنن بکن راچال نکن راچال یورده و Kuşburnu, kuşburnu çok güzel. Bu bölgede çok fazla var. Hem kurutuyoruz hem tazesinde reçelini de yapıyoruz. Onda gribe mesela özellikle gribe soğuk algınlığına falan nezleye çok iyi geliyor. Çay niyetinde yapıp içiyoruz biz. Hani çok fazla tükettiğimi söyleyebilirim ben kuşburnunu. متر ورا ريفي ثانية Rheum ribes denilen bir bitki, rubab da diyorlar ama ışkın güzel bir isim koymuş halkımız. Bu bahar ayında yetişen bir bitki. 2 kilometre men duran ya, çetin heşendin, yani navi belgaj navi fa tuzike derke bir ce asira heşendin. Emir terin digerin top tüketinin zabuzet jin falan ey seriya bu jin atlayan bir bapır yani cihazdıkın jin zar per cihazdıkın. Yestavına hurkı dönü. Ha şimdi. Hele rake. Rake. Heri. Where are you? He. Avadın? Hadi yol bebek. Ha. Ama o destavini binidan kaçtıkın jelibat diyem kerimleri le nakinen. Ama zilla orta man pelle viday va teviti ya ba daha faşe hina. Ama daha şirine. Ama taski peş daha her kit dalıydık. Ama seri bir kit dalıydık yine. Bunun birçok yararı var tıbbi açıdan. Yani mideyi temizliyor, akciğerlere iyi geliyor. Nereye aklınız gelirse oraya faydası var. Tansiyon benim hanım tansiyon yiyor, tansiyon ilacı kullanmıyor. Tansiyon ilacı da kullanmıyor. Bak tansiyon ilacı var, onu yediği zaman kullanmıyor. Bütün bitkiler aslında hepsi şifa kaynağıdır. Çünkü eski insanlar herkes otlarla beslenmiş, mesela otlar yemiş. Bu otları keşfeden onlar. Bugünkü insanlar değil ki. Yani bizim büyüklerimiz. Geçmişten günümüze gelen yani birçok böyle deneyimlerle kazanılan bu kadim bilgileri şimdiki nesile aktarmak gerekiyor. Aktarmazsak sahip olduğumuz bu kültürel zenginliği zaten kaybetmiş olacağız. Bugün kırsaldaki yaşantının da neredeyse terk edildiğini görüyoruz. Hatta kırsaldaki yaşantı biraz da hobi biçimine dönmeye başladı. Bu yüzden toplayıcılık neredeyse yaşlılarımızla beraber ülkemize yok olmak üzere. Geçmişteki bu yaşlı nesli, yani atadan aktarma bu bilgiye sahip olan yaşlı nesli kaybetmeden olabildiğince bu verileri kayıt altına alarak gelecek nesle aktarabiliriz. Ne kadar evdeyim için yani gönderme son gönder. Yani en fazla nagirin barcara, fazla nagirin ilaca, fazla nagirin en büyüğünü pot kalti olsan
لیمون کی وینه بخون hani boy sermaye boy nefasi rende zani evdim ki nahiye me mamxe mehane tırşı mehane na ha mamık ha limon mamık daha limon sağlamtırı daha çünkü levi memleketli işim biye hava bir memleketli lehis biye em terin hila batı aban Libnan hila batı etti yoksa hila hila batı etti hava temiz ne? Hava memleketi temiz ne? Tıbbi bitkiler doğada esasında bizim eczanemizdir. Bizim ecza depomuzdur. Işkın mesela, ışkın hakikaten birçok bilim adamı tarafından veya işte Amerika'da birçok üniversitenin de onayladığı bir şey. Kansere ciddi anlamda tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Bu bölgede de çok yetişen bir bitki ışkın. Bir bitkinin siz kansere iyi geldiğini, mide ağrısına iyi geldiğini, prostata iyi geldiğini söylediğiniz zaman herkes hücum ediyor o bitki üzerine. Bir moda haline geliyor ve kökünü kurutuyorlar. Bilinçsizce. Yeni yetişmekte olan bitkiyi de koparıyor, çiçeklisini de, tohumlusunu da, yani ileride ne kalır? Tekrar bir dahaki seneye açar mı, açmaz mı? Böyle bir kaygısı olmuyor toplayıcıların. Bir zaman dele çok para ediyor ya hastalığa. Yerler götürdüler. Bingöl'e götürüyor, satıyordular. Eskiden kimse önem vermezdi o kadar. Toplamazdılar. Şimdi yayın oluyor, doktorlar diyorlar şu ot para ediyor, şu ot falan hastalığa karşı, ona göre herkes topluyor. Reyta bilmiş bu ne doğu? Doğu 6 tane siyar tablet makine ki hatun hunda eş çu reyta nadim tavanıştı. 5 yıl önce geldiğimde burada bir Tuzuk bölgesi var. Bu Tuzuk bölgesinde inanılmaz bir ışkın potansiyeli varken bugün bu potansiyelin yok olduğunu gördük. Dün gittik, bir amcayla birlikte gittik, kopardık. Gördüğüm manzara gerçekten çok dehşet verici. İnsanlar kökleriyle birlikte koparıyor. Çok yıllık bir bitkiyi biz köklerinden o 10 yılda, 15-20 yılda büyüttükleri o köklerinden söktüğünüzde anaç materyalleri bizler doğadan almış oluyoruz. Genetik materyalleri doğadan sökmüş oluyoruz. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Tohumlarını olgunlaştırmadan, olgun tohum oluşturmadan bizim onları tekrardan doğaya atmamız o bitkinin hayatı üzerinde hiçbir etki, hiçbir yararlı durum sağlamayacaktır. Barajlar yaklaştığı için doğa güzelliğini bitirdi. Bak şimdi bizim aşağıda bir baraj yapıldı. Bir de bir barajda bir de engel olacak şimdi bu bizim Alsay salkınlarda. Bizim yani köylü vatandaşlar 7 su dahil olarak biz istemiyoruz baraj. Ama devlet diyor illa yaparım, illa yaparım. Ya neden yapıyor? Doğayı yok ediyor. Yani neden? Kar yağmıyor. Burada kar yağdığı her şey var. Doğa güzelliği var. Ot güzel oluyor, hayvan hasta olmaz. Hiçbir şey, insan bile hasta olmaz. Bence her şey eskiden olduğu gibi duruyor fakat eskiden büyürdüler, çok büyüdüler. Bir boy kadar çıkıyordu, şimdi ufak kalıyor. Şimdi bir kurak iklime alışmış olan bir bitki yanında çevresinde bir baraj yapıldığı zaman nem oranı artacağı için, yani sulanmasa bile yavaş yavaş o ortamdan çekilecek. Yani ileride o bölgeden kalkacaktır. Şu an insanoğlu maalesef hırslarına kapılarak doğal habitatların hemen hepsini bozmuş durumda. Her tarafı tarım alanlarına çeviriyoruz. Her tarafı madencilikle bozmaya başlıyoruz. Ve son 100 yıl içerisinde inanılmaz bir tür kaybına neden olmuş durumdayız. Habitat kaybına neden olmuş durumdayız. Dünyanın her tarafının parsel parsel alanlara ayrıldığını görebilirsiniz. Ormanlarımız, doğal alanlarımız küçücük alanlarda sıkışmış halde. O dağların sadece tepelerinde, zirvelerinde görüyorsunuz. Bunlara da göz dikmiş durumdayız. Şunu unutmamak gerekiyor. Bizler bir fanusun içerisindeyiz. Bu fanusun içerisinde bitkiler, hayvanlar, bizler, bakteriler, virüsler, yani canlı olan her şey bu alana mahkumuz. Burada yaşamak durumundayız ve en ideal şekilde sonsuz olarak düşündüğümüz dünyanın gerçekten sınırlı bir
habitat olduğunu, sınırlı bir ekosistem olduğunu unutmamamız gerekmekte.